Bugün sizlerle yapay zeka Gemini kadromuzu kuracak, sonra ise cezalı maç yapacağız. Şu anın kadromuz bu şekilde, bakalım bu kadro nasıl hale gelecek onu göreceğiz. İlk öncelikle bir gördüğünüz gibi Gemini'ye geldik. Sorumuz bu şekilde olacak: futbol kadrosu kuracağım. Senin dediklerin futbolcularla sana dediğim mevkiye oynayan 10 tane oyuncu söyle diyeceğiz. 10 tane söylediği oyuncudan birisini kadromuza alacağız arkadaşlar. İlk öncelikle kaleci de diyoruz ve bakalım arkadaşlar nasıl kaleciler önermiş olacak. 10 tane önerecek dediğim gibi. Şimdi Courtois, Alisson, Ederson, Mike Dan Ter Stegen, Kobel, Oblak, Victory, Diego Costa ve Martinez'i önerdi. Şimdi tüm 10 oyuncudan arkadaşlar oyunda kartlarına bakacağız. Sonra ise bir transfer alacağız derken, yani bir tane desin ya. Bence bir tane de diyelim. Bir tane kaleci desin ya da 10 tane vazgeçtim. Bir tane desin, onu alalım. Courtois dedi. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman Courtois'dan bir kart alacağız. Hemen buradan arkadaşlar Joe Uğur yazalım ve inşallah çıkar. Courtois'dan bir kart alalım. Courtois'ın kartları da güzeldir. Güzel bir transfer yapmış olacağız kalemize. Şimdi kartlar bu şekilde. Bir önce 750 milyon coins bütçe ayırabiliyoruz. Bu kuralı unutmayalım. Maalesef 105 geni kartını alabileceğiz. 189 milyona 110 geni kartını alacak. İyi ki Turumcu Ali varmış. Yoksa daha kötü, sıkıntılı bir kalecimiz olabilirdi. Temel Ali ile sıkıntı oluyor bildiğiniz gibi. Beceri puan falan basamadığımız için. Şimdi uzatmayalım, gelelim Courtois'a ekleyelim ve kadromuzu eklemiş olduk. Bu tarz videolar için de arkadaşlar bu arada like'larınızı bekliyorum. Abone olup da arkadaşlar ne yapmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. Efsane videolar kaçırmamak için başka hangi yapay zekalarla kadro kuralım onu da yazabilirsiniz. Şimdi bu sefer sağ bek dedik ve bakalım sağ bek oyuncusu önerecek. Neyi önermiş? Sağ beke onay değil. Her zaman arkadaşlar bir tane öner diyelim bu sefer. Kafası karıştı, 10 tane önermeye başladım ve bakalım ne önerecek derken Hakim önerdi. Hakiminin de güzel kartlar var mı göreceğiz. 109 yeni kartı var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda hatırladığım kadarıyla sadece o kartı var diye düşünüyorum. Bakalım ne varmış? 109 gen. Doğru. Hakim ile sanırsam iyi bir kavgalı mı, öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. O yüzden kartları gelmiyor. 374 milyona gördüğünüz gibi yine turuncu olması güzel. Biz de gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncumuzu aldık. Buradan gelmemiş. İkinci aldığımızda gördüğünüz gibi almış olduk hakimimizi. Şimdi ise gelelim sağ bekimize ekleyelim. 88 gende bu şekilde olmuş olduk. Şimdi o zaman ne yapacağız? Sol bek öner diyeceğiz arkadaşlar. Bir tane diyelim ve sol beke bakalım hangi oyuncu önerecek derken Devies önerdi. Güzel bir oyuncu arkadaşlar. Çok hızlı bildiğiniz gibi. Devies'i de son gelen etkinlikte güzel bir kartı var diye hatırlıyorum ama sol ortası bir de çok pahalıdır o. Onu alamayız ama çıkmamış. Anso yazmışım arkadaşlar. Honsto yazacakmışız. O yüzden arama diyerek aratmış olduk şimdi ve gördüğünüz gibi Devies'in kartları bu şeydi. Devies yani sol bek çok zor bulunduğu için biraz tahmin ettiğim gibi pahalı gibi duruyor. Burada turuncu Ali olsaydı müthiş olacaktı. Mavi Ali varmış. Bunun var mı arkadaşlar? Bunun da yokmuş. Gerçekten sol bekimiz maalesef istediğimiz gibi olmadı. O zaman yapacak bir şey yok. Mavi Ali'ni alacağız. 464 milyona mavi dereceli Alfonso Devies'imizi aldık. Sol bek kısmına eklemiş olacağız. Sağ bekimizde, sol bekimizde bence güzel bir oyuncu oldu. Hemen buradan da arkadaşlar gelelim. Sol bekimizi göremedim. Şimdi ekledik ve 4 gen de atladık. 92 gen olmuş olduk. Şimdi o zaman sağ stoperde oynayabilen bir kart al diyeceğiz arkadaşlar. Buradan kopyala yapıştır diyelim. Buradan sağ stoper yazalım ve arkadaşlar bir tane bakalım sağ stoperde oynayabilen bir oyuncuyu önerecek ne? Saliba önerdi. Yine güzel bir kartları olma şansı var diye düşünüyorum. Şimdi buradan o zaman Saliba yazalım arkadaşlar. İnşallah çıkar. Bizi uğraştırmaz. Haydi oğlum çıksın. Güzel bir şekilde çıktı. Saliba'nın zaten çokça kartları geliyor. Burada baktığımızda 728 milyona güzel bir kartı var. Buna bakalım. Bunun maalesef yokmuş. O zaman güzel bir transfer yaptık bence stoper hatlarımızın birisine. Turuncu dereceli olması da ekstra güzeldi. 728 milyona oyuncumuza istek verdik. 750 milyona kadar bir oyuncuya verebiliyoruz. Tabi 755 olsa da veririz ama 750 milyona kadar verebiliyoruz. Çünkü kadro kurma videolarını çok seviyorsunuz. Coins kasmakta çok zor olduğu için bu şekilde limit koydum. Yedeklerimize de girdik. Saliba'mızı ekledik. 2 gen de atladık. 94 gen bu şekilde olmuş olduk. Bu arada arkadaşlar nasıl kadro kurma videoları çekmemi istiyorsanız, yani fikirleriniz varsa arkadaşlar önerebilirsiniz. Güzel beğenirsem, güzel yani gerçekten iyi bir öneri geldi dersem o videoyu çekerim arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermek istiyorum. Sol stopere de Bastoni'nin kartını önerdi. Bence Van Dijk önerir diye düşünmüştüm ama yani güncel öneriyor Gemini. ChatGPT'ye sorsak arkadaşlar hep ismi olan, yani ismi eskide de olsa hep isim olarak öneriyor. O yüzden Gemini'nin yenilenmiş hali çok güzel oluyor. Bence ChatGPT mi Gemini mi desem bence Gemini. Bu arada VS videosu
kadrosu da mesela gelebilir. Şimdi aklıma geldi. ChatGPT kadrosu vs arkadaşlar Gemini kadrosu. Bu tarz aklınızı düşünün. Güzel içeriklerinizi yorumlara yazın. Neyse uzatmayalım. Bu şeyde uzatmayı sevmiyorum. Buradan Bastoni'nin 111 geni kartını alabiliriz. Bence fena bir kart olmadı. 110 gen en az arkadaşlar. Temelinde bir kart alıyorsak fena değildir. Zaten bir maçlık aldığımız için çok da önemli değil. Yani 117 gen almamız. Şimdi Bastoni'de ekledik. 3 gen de atladık. 97 gen olmuş olduk. Gemini yapay zekası önerdi. Kadro bu şekilde oldu defans hattında. Bence iyi oyuncular önerdi. Şimdi orta hattımıza başlayacağız. İlk olarak ne alacağız? Tabii ki de hemen burada arkadaşlar kopyala yapalım. Saha yaptık arkadaşlar. Burayı da kopyalayalım. Hemen buradan gönderelim ve bakalım sağ merkez orta olarak ne önerecek? Valverde önerdi. Gerçekten Gemini'yi seviyorum arkadaşlar gerçekten. Valverde de tam yerini bence söyledi. Valverde merkezde iyi oynar diye düşünüyoruz. Kartlar da var güzel. Defansif orta saha kartı Turuncali var ama 900 milyon. Yani 750 milyonun çok üstünde. Buna baktığımızda bunun da arkadaşlar maalesef yok. 111 gen de fena değildir ama turuncu olsa fena değil. Mavi falan kötü oluyor. Bunun da maalesef Turuncali var ama yani bunlar alsak daha güzel olabilirdi. Yani 900 milyonda çok ekstra girer. Maalesef Valverde'yi çok sevmiştim ama buradan Turuncali'ni alabiliyoruz ama çok eski kartlarından birisini alabileceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bazen böyle denk gelebiliyor arkadaşlar. Valverde'mizi almış olduk. O zaman geldik kadromuza arkadaşlar. Şimdi yedeklerimize girdik. Buradan Valverde'mizi ekledik. Üçgen atladık. 100 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi geldik buraya. Hemen buradan kopyala yapalım. Buraya sağ değil sol yapalım. Enter'a tıklayalım ve arkadaşlar bakalım nasıl oyuncular önerecek derken Bellingham önerdi. Yine bir Real Madrid oyuncusu önermiş oldu. Burada Bellingham yok değil mi? Yok. Şimdi o zaman geçtik buraya arkadaşlar. Şimdi buraya Bell yazalım ve ne yapalım arkadaşlar? Kartımızı alalım. İnşallah çıkar. Yanlış bir şey yazmamışımdır. Umarım çıktı mı? Çıkmış. Güzel. Şimdi Bellingham'ın ofansif orta saha kartı var. Bize Gemini merkez ortası olarak önerdiği için merkeze oynatmak zorundayız. Alternatif pozisyon olarak da merkez orta saha çıkmış. Güzel ama maalesef fiyatı bize uygun değilmiş. Buna bakalım. Bunun da arkadaşlar 848 yani 100 milyon fark var bizim bütçemize. O yüzden almayalım. Buna bakalım arkadaşlar. Bunun fiyatımıza uygun. Pazarda da var. Buna bakacağız. Ballon d'Or kartı ama arkadaşlar daha yeni bir kart olduğu için bir de fiyat olarak da iyi olduğu için bunu da alabiliriz aslında. Yani 118 123 şutu varmış. Buna baktığımızda 120 117. Yani çok daha büyük bir fark yokmuş arkadaşlar. Ama Ballon d'Or kartı güzel gibi duruyor daha olarak. Yani hemen hemen aynı ama ya. Çok büyük bir fark yok. Ama fiyat olarak baya bir fark var. O yüzden bence Ballon d'Or kartını alalım. İnşallah daha güzel işler yapar. Ballon d'Or kartını aldık, güvendik. İnşallah dediğim gibi güzel işler yapar. Şimdi burada arkadaşlar Emiler bölümünde kartımız geldiğine göre ofansif orta saha kartı ama alternatif pozisyon olarak kesinlikle merkez orta saha. Buna bakmamıştık ama açık diye umuyorum. İnşallah açıktır. Hemen bakalım arkadaşlar. Açık mı göreceğiz. Açıkmış. Güzel arkadaşlar. Buradan da uzaktan şuta verelim. İnşallah bugün maçımızı kazandırır diyoruz ve Bellingham kadromuza geldiğimizde ise son orta saha hattımıza geçeceğiz. O da arkadaşlar buraya yapıştırdık. Ofansif orta saha mı yazsak? 10 numara mı yazsak? Ne olarak anlar bilmiyorum ama orta saha yazdık. Buraya da arkadaşlar 10 numara yazalım yani. Tam olarak anlatsın diye yazdım. Ve bakalım nasıl bir şey önerecek? Virsi önerdi. Bayer Leverkusen olarak önerdi. Bak Liverpool'da olduğunu bilmiyor. Ama yine Virs yani bilmiyorum. Güzel kartları vardı ama sanırsam arkadaşlar. Bakalım tek tek maçında ne yapacak? İnşallah yanlış yazmamışımdır diyorum ve Virs'i aratmış olduk. Kartlar bu şekilde. 110 üçgenli karta bakalım. Yani fiyatımıza uygun olabilecek bir kartmış ama maalesef Turuncali yokmuş. Buna baktığımızda bunun da Turuncali yokmuş. Kötü oldu. Sağ kanat olarak bir kartı var. Bunun da Turuncali yokmuş. Herkes mi aldı bunu? Niye böyle oluyor? Bunun da yokmuş. Gerçekten yani Virs'i önermeseydi daha güzel olabilirdi bizim için. Yani bari bir mor halif falan olsaydı o da yok be. Kötü oldu gerçekten. Buradan yeşil derece almak istemiyorum. Atak olarak en önemli pozisyonlardan birisi çünkü ofansif orta saha. Yani gerçekten kötü oldu be. Başka da önerme hakkımız yok arkadaşlar. Böyle farklı bir durum yaşamazsak. Bu o yüzden ne yapalım? Mecburen yani 110 üçgeni kartın. Yani bunu da almak istemiyorum arkadaşlar. Bu çok eski bir kart. Turuncali olsa da almayacağım. 110 üçgeni kartı o zaman ne yapalım? Yeşil halini alalım. Yapacak bir şey yok. 549 milyona bir beceri puan basabileceğiz bu oyuncumuza. Sağlık olsun diyerek emirler bölümüne geldik. Gelememişiz. Şimdi geldik mi? Geldik. Güzel. Şimdi oyuncumuzu aldık. Kadromuza da giriş yaptık arkadaşlar. Yedeklerimize girdik. Geldik. Virsi ekledik. 2 gen atladık. 105 gen olduk. Gemini'nin önerdiği orta sattı. Kısacası bu şekilde oldu. Şimdi atak kısmına başlayacağız. İlk olarak sağ kanatımızı öner diyelim. Bir tane diyoruz ve arkadaşlar
arkadaşlar. Burayı da kopyalayalım. Enter'a basalım. Şimdi sağ kanat öneri dediğimizde Lamine Yamal önerdi. Tam da tahmin ettiğim gibi Yamal'ı da alacağız Barcelona takımından arkadaşlar. Bakalım yani Süper Lig'de önerir mi diyeceğim de sol kanat Süper Lig'de önerilebilecek bir oyuncu yoktur ama Santrfor'da belki Osimhen ama hiç sanmıyorum. Mbappe falan önerir illaki. Şimdi buradan Yamal'ın bu kartına baktığımızda turuncu hali var. 700 milyon fiyatımıza da uygun. Alırım aslında arkadaşlar. Yani alırım dediğim, almak çok istiyorum bu kartları. Hep en iyilerini almak istiyorum ama yani burada coins olarak bir en kötü böyle bir 40 milyar coins olacak ki en iyilerini alabilelim. Maalesef öyle bir coinsimiz de yok maalesef. Keşke olsa da daha güzel kartlarla kadrolar kurabilsek ama maalesef öyle bir durum yaşayamıyoruz. Keşke yaşayabilsek. Şimdi 110 gerigenlik bir tane Lamine Yamal'ın kartını aldık. İnşallah Yamal güzel işler yapacaktır. Kadromuz eklediğimizde tam 5 gen atladık. 110 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman geldik buraya. Hemen buradan yapalım. Sağ kanat değil, sol kanat önerteceğiz. Şimdi bakalım sol kanatta Vini önerdi düşünüyorum. Ne önerdi? Vinicius Junior. Tam da tahmin ettiğim gibi şimdi Ior yazdığımızda çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü böyle karma karışık Ior harflerde arkadaşlar çıkmayabiliyor. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Çıkmış. Güzel güzel güzel. Şimdi buna bakalım. 3 milyar tabii ki de veremeyiz. Başka 110 üçgenlik Totti kartına baktığımızda 962 değil de 762 olsaydı felaket iyi olurdu. Ballon d'Or kartı varmış. Bakalım turuncu hali var. 287 milyon o zaman hiç uzatmadan yeniden bir Ballon d'Or kartına istek verdik. Emirler bölümüne de geldi mi? Geldi. Güzel bir şekilde. 116 genlik. O zaman Vinicius Junior'ımızı da geldik. Kadromuza ekledik. 2 genle atladık. 112 gen olmuş olduk. Şimdi son transferimize geçeceğiz. O da gördüğünüz gibi golcümüz olacak. Ve son olarak bir tane diyoruz arkadaşlar. Bakalım santrafor olarak ne önermiş olacak? Erling Haaland önerdi. Yani hiç beklemiyordum Mbappe diye düşündüm ama yani Haaland gerçek hatta iyi oyuncudur ama arkadaşlar oyunda Haaland'ın kartı çok kötü be. Kaç kez kadro kurma videolarında denk geldik, kullandık. Ağır kart, gerçekten ağır kart ama güzel bir şut pozisyonu gelirse affetmez diye düşünüyorum. 944 milyon veremiyoruz. Buna baktığımızda turuncu hali maalesef yok. Ballon d'Or kartı olacağını düşünüyorum. Çünkü Ballon d'Or kartların çoğunluğu arkadaşlar çokça pazarda var. Ballon d'Or zamanı geldiğinde arkadaşlar çokça açıldığı için o paket. Ballon d'Or oyuncusu sıkıntısı çekmiyoruz o yüzden. 115 genlik kalantımıza almış olduk. Keşke Mbappe gelseydi. Mbappe'nin kartları daha güzel bildiğiniz gibi. Haaland'a o zaman geldik arkadaşlar. Ekledik. Üçgen de atladık. 115 genlik yapay zeka Gemini'nin önerdiği oyuncularla bu şekilde bir kadro kurduk. Şimdi oyuncularımıza beceri puanları ve antrenmanları halledeceğim. Sonra maça geçeceğiz. Maça da geçmeden önce like'larınızı bekliyorum. Abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayalım. Bir 400-500 like atalım lütfen. Şimdi ise lige destek vereceğim. İlk kim kabul ederse onunla maç yapacağız. Bakalım bu kadro nasıl bir skor gösterecek bize. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekildeymiş. Rakip arkadaşımız yani ligden bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekildeymiş. Bakalım kazanabileceğiz ve bismillah diyerek maçımıza başladık. Bellingham verdi şimdi Haaland'a. Haaland bıraktı Hakimi'ye. Hakimi Haaland koşu gösterdi ama çok ağır kaldı yine. Savunma uzaklaştırdı Bellingham'da. Şimdi çok güzel bir müdahale. Devamında da rakipte kaldı. Şimdi Bastoni alır mısın? Aldın mı? Müthişsin oğlum. Şimdi Hakimi'ye bir rahatlayalım. Buradan sağa doğru dönelim. Şimdi burada kimde? Yamal'da. Yamal çok güzel geçti. Yamal sürüyor. Yamal sürüyor. Yamal sert orta yerden. Vinicius nasıl vuramazsın onu? Zico çok uzaktan denedi. Yandan dışarı. Hakimi bıraktı Virs'e. Virs sürüyor şimdi. Virs sürüyor. Önü bomboş. Virs hala sürüyor. Şimdi verdi pasını Yamal'a. Yamal geliyor. Yamal giriyor. İçeriye pas yerden. Haaland tam 1-0. Yerden değil hafiften ya havadan. Havadan diye de biliriz. İçeriye girdi Yamal. Güzel bir pas. Tam Haaland'ın kafasına bir orta. Güzel bir şeydi de Haaland iyi yaptığı şeyi bitirdi. Biz sol taraftan iyi geldik. Vinicius Junior iyice deldi. Haaland direkt ikinci gol geldi. Vini iyice sürdü. Tam çizgiye kadar girdi ve Haaland'a çevirdi. Direkt ikinci golümüzü attık. İyice rahatladık. Hakimi aldı kaptırdı Zico'ya. Zico çok güzel bir çalım. Önü bomboş ama Saliba müdahalesini çok güzel yaptı ve kötü bir şut çektirmesini sağladı. Valverde'den geliyoruz. Yamal'a verdik. Yamal bıraktı. Yeniden Haaland'a. Haaland topuk pasıyla olmadı. Valverde verdi. Valverde bir kez daha Haaland'a. Haaland geçemedi. Virs alır mısın? Aldı gibi duruyor. Alamamış. Şimdi geliyor rakip. Zico verdi pasını Rodrigo. Tekte bıraktı. Bastoni alman lazım. Owen bıraktı. Şimdi Rodrigo ama dokundu. Taç rakibin. Şimdi ise tacı kullandılar arkadaşlar. Kayıt veremedi. Çok güzel Bellingham'la bıraktı. Virs'ten geliyoruz. Virs sürüyor. Virs sürüyor. Hala sürüyor. Verdi şimdi
şimdi Vinny'e. Vinny bıraktı direkt Wirtz'e. Wirtz bir kez daha Vinny'e ama orada büyük bir hata geldi rakipten. Kayrek müdahalesi hiç başarılı olmadı ve rahat bir şekilde 3. golümüzü de attık. Gemini'nin kurduğu takım güzel bir şekilde ceza çektirmeyecek galiba bize. Galibiyet yolunda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sağ tarafa döndük. Yamal geçer misin? Yamal geçti mi? Geçti. Çok güzel. Lamine Yamal ikinciyi de geçti. Yamal bıraktı şimdi aradan Wirtz'e. Wirtz 4 geldi mi? Son anda savunma ve direkt maçı bitirdi. 3-0 skorla maçı kazandık. İstatistiklerimiz de bu şekilde olmuş arkadaşlar. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Like'lara basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana koyduğum 2 videoyu da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.